Herkese merhaba, Joy Chef in the Kitchen'ın yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bugün tüm dünyada muhtemelen en çok tüketilen proteinlerden birini konuk ediyoruz mutfağımıza. Konuğumuz tavuk efendim. Bugünkü yapacağımız yemek chicken parmesan. Yani Amerikalıların deyimiyle de chicken parm veya Türkçesi parmesanlı tavuk yapacağız. Birçok yemekte olduğu gibi gene fikir Avrupa'dan doğmuş, İtalya'dan doğmuş ama bir şekilde yolu Amerika'ya düşmüş ve diğer yemeklere nispeten burada aslında gelişim sürecini tamamlamış olan bir yemek bu. Amerikalıların geliştirdiği ve onların benimsediği ve kaynaklara da baktığınız zaman yarı Amerikan, yarı İtalyan bir yemek olarak görebileceğiniz bir yemek aslında. 1880 yılından başlayıp ortalama 100 sene kadar sürmüş olan bir İtalyan göçünden başlamış olan bir yemek aslında. Tarihçiler bu dönemi ikiye ayırıyorlar. Birincisi 1880'den başlayıp 1930'a kadar sürmüş. İtalya'daki o zamanlar elverişsiz koşullar, kısıtlı imkanlardan dolayı insanlar başka ülkelere göç etmek zorunda kalmışlar. İkinci dönem ise 2. Dünya Savaşı'ndan sonra başlayıp 1980'lere kadar devam etmiş olan bir göçten bahsediyoruz. Bu dönemde İtalyanların bir kısmı Amerika'nın kuzeydoğu kesimlerine yani New York civarına yerleşmişler. Ve bu yemeğin aslında ana fikri olan melanzane alla parmigiana yani parmesanlı patlıcanı oraya götürmüşler. Ama o zamanlar Amerika'da tarım yeteri kadar gelişmediği için her istedikleri zaman patlıcanı elde edemiyorlardı. O yüzden düşünmüşler patlıcan yerine ne kullanabiliriz diye. Tavuğa karar vermişler. Neden böyle bir karar almışlar onu bilmiyorum. Belki Amerika'daki tavuk miktarından kaynaklanıyor olabilir. O yüzden tavuğu almışlar ve bugün yapacağımız olan yemeğe çevirmişler bunu. Yani chicken parmesana yani Amerikalıların da deyimiyle chicken parma çevirmişler. Bugün bunu yapacağız. Eğer hazırsanız videomuz başlıyor. Yemeğimizin yapımına önce marinara sosumuzu yapmakla başlıyoruz. Yemeğimiz 3 kademeden oluşuyor. Marinara sosumuz, tavuğumuzun kendisi ve üstüne koyacağımız peynir. Bunun yanına eşlik edebilecek makarna veya farklı bir garnitür yapabilirsiniz. Bu tamamen size bağlı bir şey. Marinara sosumuzla başlıyoruz dediğim gibi. Bir tane orta boy soğan kullanıyorum. Burada önemli bir husus var. Marinara sosu yaparken taze domates kullanmanıza hiç gerek yok. Ben konserve domatesden yapıyorum genelde. Konserve domatesden daha da güzel oluyor hatta. Eğer elinizde yazdan kalma dondurucuya atmış olduğunuz güzel domatesleriniz varsa onları kullanabilirsiniz tabii ki de. Soğanımızı olabildiğince ince kesiyoruz. Soğanımızı doğradıktan sonra tenceremizin içine zeytinyağı alıyoruz. Ve soğanlarımızı tenceremizin içine alıyoruz. Tuzunu, karabiberini ekliyorum. Şimdi burada iki opsiyonunuz var. Birincisi, kusura bakmayın gözlerim biraz yandı. Birincisi bu aşamada sarımsağınızı ekleyebilirsiniz. Ama benim bu kişisel tercihim. Ben bu aşamada eklemiyorum sarımsağı. En son artık altını kapatmaya yakın, sosumun altını kapatmaya yakın ekliyorum ki o sarımsağın tadı, lezzeti daha belirgin olsun. İkisini de yapabilirsiniz. Hangisini seviyorsanız, hangisi hoşunuza gidiyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Soğanlarım yavaştan pembeleşmeye başladı. Artık domateslerimizi işin içine alabiliriz. Bir konserve kadar, bunun ağırlığı ne kadarmış? 800 gram kadar bir domates kullanıyorum. Bu tabii ki de bu yemek için biraz fazla olacak. Ben çünkü bugün bir porsiyon yapacağım. Ama marinara sosumuzu bol yapabilirsiniz. Kullanacağınız kadarını kullanıp geri kalanını buzluğa veya dolaba da alabilirsiniz. Makarnayla veya başka bir yemekle de güzel olur. Domateslerimizi içine aldık. Gördüğünüz gibi bütün domates kullanıyorum. Ben onları birazcık çatalla ezdim. Böyle büyük büyük kalmasınlar diye. Bunu tencerede de yapabilirsiniz aynı şekilde. Siz eklemek istediğiniz bütün baharatları bu aşamada ekleyebilirsiniz. Ben birazcık kuru kekik ekleyeceğim. Domatesleriniz eğer birazcık buruksa, eğer taze domates kullanıyorsanız veya yazdan kalma donmuş olan domatesleri kullanıyorsanız içine birazcık bir tutam, bir çay kaşığı kadar bir şeker atabilirsiniz o burukluğu alması için. Ben domateslerin tadına baktım. Birazcık burukluk var. O yüzden böyle bir tutam kadar bir şeker atıyorum içine. O da o burukluğu alsın istiyorum. Ve şimdi bunu aşağı yukarı
Bir 20 dakika kadar kısık ateşte bırakıyoruz. Güzelce pişsin. En son dediğim gibi altını kapatmaya yakın ben aşağı yukarı şöyle bir diş sarımsağı şöyle ince ince doğradım. Ona ekleyeceğim ve altını kapatacağım ve ondan sonra sosumuz hazır olmuş olacak. Biz bu esnada hadi gelin tavuğumuza geçelim. Bir parça göğsümüz var. Tavuk göğsümüz var burada. Şimdi onu güzelce açacağız. İstediğimiz şekle getireceğiz. Ve daha sonra da ister derin yağda ister sıvı yağda kızartabilirsiniz. Yağımızı tavaya aldık. Altını açıyorum. Yavaş yavaş o ısınmaya başlasın. Biz de o sırada tavuğumuzu açalım. Tavuğumuzu istediğimiz şekle getirelim. Şimdi burada güzel bir göğsümüz var. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu göğsün altında biliyorsunuz tavuğun bir bonfilesi olur. Şurada birleşik. Buna ihtiyacımız yok. Bunu alabilirsiniz. Buna niye ihtiyacımız yok? Birincisi hem tavuğumuzun şeklini bozacak. Bir kalınlık yapacak. Böylece tavuğumuz eşit pişmeyecek. İkincisi de o parça zaten biliyorsunuz tam birleşik değildir. Açarken tavuğumuzu ayrılabilir ve böylece şeklini bozabilir. Şimdi buna şekil verme konusuna gelince ne yapacağız? Tavuğumuzu şöyle tam ortadan açıyoruz. En sona kadar gitmiyorum. Şöyle en sona kadar gitmeyecek bıçağım. Şöyle açıyorum. Ve mutfakta buna kelebek açımı deniyor. Bu şekilde açıyoruz. Kelebek gibi açılıyor tavuğumuz. Bakın sona kadar gitmedim. Böylece burası hala bitişik kaldı. Şimdi ne yapıyoruz? Bir yağlı kağıt aldım buraya. Ve göğsü üstüne koydum. Üstüne bir yağlı kağıt daha aldım. Ve merdane ile isterseniz vurabilirsiniz ama vurursanız tavuğunuzu parçalama ihtimaliniz var. O yüzden ben vurmuyorum. Ne yapıyorum? Şöyle üstünden yavaşça bastırarak geçiyorum. Bir hamur açar gibi. Bu yavaş yavaş tavuğumu inceltecek ve o benim istediğim kıvama getirecek. Bunu yaptıkça şöyle çevirebilirsiniz. Şöyle bakın birkaç defa üstünden geçtim. Burada şnitzel yapmıyoruz. Onunla karıştırmayın. O incelikte istemiyoruz. Böyle kağıt gibi ince olsun istemiyoruz. Sadece birazcık yayılsın. Birazcık büyüsün. Birazcık incelsin istiyoruz. Ve gördüğünüz gibi bakın kocaman bir parçamız oldu. Bu bir porsiyon olacak. Şimdi buna ne yapacağız? Kızartacağımız için gene o meşhur üçlüye başvuracağız. Un, yumurta ve galeta unu veya panko. Bu sırada tavuğunuzu lütfen tuzlamayı unutmayın. Bu arada fırınımı da açtım. 180 derecede ısınıyor. Hatta ısındı şu anda. Bunu kızarttıktan sonra üstüne peynirimizi koyacağız ve fırına atacağız. Tavuğumuz hazır. Şimdi bunu artık yağın içine alabiliriz. Yağın içine koyarken her zaman dikkat edin. Sizin tarafa doğru değil, karşı tarafa doğru, kimsenin olmadığı tarafa doğru yatırın. Yağ sıçrayabilir ve sizi yakabilir. Bu şekilde bırakıyorum. Bakın ters çevirdim. Biraz da bu tarafı pişecek. Ondan sonra da fırına atacağız. Ve artık yavaş yavaş yemeğimiz oluşmaya başlayacak. Sosumun altını kapattım şu anda. Sarımsağını attım. Tencerenin içinde bekliyor. Tavuğumuz hazır olur olmaz hepsi birleşecek. Tavuğumuz pişti. Tabii ki de bunu %100 burada pişirmiyoruz. %60, %70, %80 oranında pişiyor tavuğumuz. Şu an kessek belki içi tam olarak pişmiş değil ama unutmayın ki bu tavuk hala bir fırına gitme işlemi görecek. O yüzden orada tamamen %100 pişmesini tamamlayacak. Sunum için şöyle bir tava kullanıyorum. Bunu siz tabakta da sunabilirsiniz. Ben bu şekilde sunacağım. Bunu bu şekilde fırına atacağım ve çıktığı gibi de sunacağım. Şimdi bu tavuk hala sıcak. Ne yapıyoruz? Üstüne adını da aldı parmesanımızı döküyoruz.
Ve en son üstüne mozzarella peyniri koyuyorum. Ve bu şekilde fırına gitmeye hazır. 180 derecede aşağı yukarı 15 dakika kadar fırında kalacak ve çıktığında da görüşeceğiz. Tavuğumuz fırından çıktı. Gördüğünüz üzere mozzarellası eridi. Alttaki parmesan eridi ve tavuğumuz %100 bir şekilde pişmiş oldu. Bugün chicken parmesan, yani Amerikalıların deyimiyle chicken parmesanın parmını kullanıyorlar, kısaltmasını kullanıyorlar. Onu yaptık. Bence tavuk yemeklerine güzel bir alternatif ve yapması da oldukça kolay bir yemek. Umarım bu tarifi yaparsınız ve beğenirsiniz efendim. Kanalımıza henüz abone olmadıysanız abone olmayı lütfen unutmayın. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve her hafta olduğu gibi videonun altına yorumlarınızı yazmayı eksik etmeyin. Bir sonraki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.